Putin 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya karşı mücadele alanı olarak kullanıldı. 18. yüzyılda Ukrayna şehirlerini, Karadeniz kıyılarını Türklerden biz koruduk. Şimdi bunu yok etmek istiyorlar dedi. Öyle mi gerçekten? Bu sorunun cevabı için her zaman yaptığım gibi tarihe göz atacağım. Osmanlı Devleti'nin Ruslarla ilk diplomatik ilişkisi Sultan II. Beyazıt döneminde başladı. 3. İvan ikili ticari ilişkileri düzenlemek için İstanbul'a 2 kez elçi gönderdi. Bu süreçte Osmanlı, Moskova Knezliğini doğrudan muhatap olarak kabul etmiyor ve münasebetlerini kendilerine tabi olan Kırım Hanları aracılığıyla yürüteceklerini belirtiyordu. Zamanla kuzeydeki dengeler değişti. 15. yüzyılda Altın Orda Devleti yıkıldı ve peşi sıra kurulan hanlıklar da uzun süre güçlü kalamadı. 1552'de Kazan, 1556'da ise Astrahan Hanlığı Ruslara yenildi. 16. yüzyılın sonlarında Rus Çarlığı batıdaki İsveç ve Lehistan üzerindeki baskısıyla da büyük bir devlet haline geldi. Bu sırada Osmanlı Sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa ise Portekizlilere karşı hayata geçirmek istediği Süveyş Kanalı projesinde başarılı olamasa da yılmamış, yaklaşık bir yıl sonra Don Volga Kanalı projesine başlamıştı. İnalcı'ya göre bu proje Kanuni devrinde planlanmış, İran'ın yanında kuzeyde belinen Rusları durdurmaya yönelikti. Kanuni döneminde Ruslar tarafından Astrahan ve çevresinde Müslüman halklara yapılan baskılar Sultan II. Selim döneminde artarak devam etmişti. Sokollu Mehmet Paşa bölgedeki Rus baskısını kırmak için 1568 yılında Astrahan üzerine sefer düzenledi. Ancak lojistik imkanı yetersizliği ve Kırım Hanları ile yaşanan gerilimler sonucunda sefer sonuca ulaşamadı. 1654 yılından itibaren Ukrayna'nın büyük kısmını ele geçiren Ruslar hem Kırım Hanlığı'na hem de Osmanlı'ya karşı stratejik açıdan önemli yerlere ulaşmış oldular. 1678'de Osmanlı'nın durumu kontrol altına almak istemesiyle iki devletin mücadelesi doğrudan başladı ve savaş ilan edildi. Osmanlı ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanan savaş sonrası Kırım Hanı ve Ruslar arasında imzalanan Bahçesaray Anlaşması'na göre Ruslar Kırım'a vergi vermeye devam edeceğini belirtti. Osmanlı bu dönemde hala Rusları muhatap olarak kabul etmiyor, ilişkilerini Kırım Hanları üzerinden yürütüyordu. Osmanlı'nın Rusları durdurmak için ilk ciddi girişimi 1711'de gerçekleşti. Baltacı Mehmet Paşa önderliğindeki Osmanlı ordusu Çar Deli Petro'nun ordusunu Prut'ta ablukaya aldı. Savaş sonunda Kırım Hanı ve Osmanlı devlet adamlarının itirazlarına rağmen Baltacı Prut Anlaşması'nı imzaladı. Osmanlılar bu anlaşmayı kendi açılarından yanlış bulsa da Rus tarihçiler için durum biraz daha farklıydı. Rusya'nın büyük bir yenilgiye uğradığını ve tüm kazanımlarından olduğunu yazdılar. Prut Savaşı sonunda Deli Petro'nun emellerine ulaşması engellense de Rusların Kafkasya Müslümanları üzerindeki baskısı şiddetini artırarak devam ediyordu. Duruma müdahale etmek isteyen Osmanlı, Nişli Mehmet Ağa'yı orta elçi sıfatıyla Rusya'ya gönderdi. Elçi, bölgede yaşayan Müslüman halkların korunması için uyarıda bulunsa da Ruslar zulmü ve baskıyı artırmaya devam ediyordu. Yine de bu dönemde zaman zaman gerginlik artsa da büyük bir savaşa girilmedi. Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı arasındaki sükunet Rus Çariçesi Anna Yovanna döneminde sona erdi. Çariçe ile Avusturya İmparatoru 6. Karl anlaşma yaparak 1736 yılında Osmanlı'ya savaş açtılar. Kırım, Özi, Azak ve Hotin kalelerine saldırdılar. Osmanlı ordusu iki büyük ülkeye karşı mücadele verdiği bu savaşta Avusturya cephesine daha çok ağırlık vererek yaklaşık 3 yıl devam eden süreçten zaferle ayrıldı. Avusturyalılarla imzalanan Belgrad Anlaşması'yla Osmanlı daha önce kaybettiği yerleri geri aldı. Bu anlaşmaya göre Rusya işgal ettiği topraklardan geri çekildi ve Azak Kalesi yıkılıp arazi tarafsız hale getirildi. Ancak tüm bunlar Osmanlı-Rus geriliminin sonu değildi. 1762 yılında Rus Çariçesi olan ve yaklaşık 36 yıl boyunca Rus Çarlığını yöneten 2. Katerina döneminde çatışmalar farklı bir boyut kazandı. 2. Katerina'nın zulmünden kaçan Leh mülteciler ve Kafkasyalı Müslümanlar Osmanlı'ya sığındı. Ancak kaçamayanların çoğu korkunç şekilde katledildi. Bunun üzerine 3. Mustafa 1768'de Ruslara karşı savaş ilan etti. 2. Katerina'nın şansölyesi yazdığı raporda Kırım'ın Osmanlı'da kalması halinde Rusya'nın güvende olmayacağını belirtiyordu. Lehistan ve İsveç'e yapılan Rus müdahalesinden sonra Kırım'ın da Rusların baskısı altında kalması stratejik açıdan çok önemliydi. 1774'e kadar süren Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Küçük Kaynarca Anlaşması imzalandı ve Kırım Osmanlı'dan ayrılarak bağımsız oldu. Necati Efendi'nin yazdığı Tarihi Kırım, 1768-1774 yılları arasında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı'nı ve özellikle Kırım cephesini anlatıyordu. Necati Efendi bu eserde Rusların her yerde Osmanlı aleyhine yaptığı propagandadan bahsediyordu. Ruslar Küçük Kaynarca'dan sonra Kırım üzerindeki baskılarını büyük ölçüde artırdılar ve Çariçe II. Katerina 1783'te Kırım'ı ilhak ettiğini duyurdu. Çariçe'nin amacı Osmanlı'yı tarih sahnesinden silip Karadeniz'in tek hakimi olmak, Balkanları kendi tebaası yapıp İstanbul'da kendisini desteklediği bir Yunan devleti kurmaktı. Yani Putin'in bahsettiği gibi Karadeniz kıyılarındaki halkları korumaktan çok daha uzak emelleri vardı.
Mora isyanları ve Yunan isyanları esnasında Rusya, İngiltere ve Fransa arasında oluşan üçlü ittifakla hareket eden büyük devletler Osmanlı'nın kendi iç meselelerini bir Avrupa problemine dönüştürdüler. Ruslar Balkanlarda yürüttükleri komite faaliyetleriyle yetinmeyerek Osmanlı'ya yaptıkları saldırıları Navarin'de arttırdı ve Osmanlı donanmasını yaktılar. Osmanlı'nın tazminat istemesine karşılık Ruslar harp ilan edip donanması kalmayan Osmanlı'nın güçsüzlüğünden istifade ederek Karadeniz'i aşarak Edirne'ye kadar geldiler. Yıllardır sıcak denizlere inme politikası yönünde hareket eden Ruslar, Balkanlarda bulunan Ortodoksları himaye etme bahanesiyle burada da baskılarını artırdılar ve bu durum yeni bir savaşa yol açtı. 1853-1856 yılları arasında süren Kırım Savaşı'nda İngiltere ve Fransa da Osmanlı'nın yanında katıldı. Elbette Akdeniz'e inebilecek bir Rusya, menfaatlerine uymadığı için bunu yapıyorlardı. Rusya bu ittifak karşısında ağır bir yenilgi aldı ve Paris Anlaşması sonucunda Küçük Kaynarca'da elde ettiklerini kaybetti. Boğazlara ilişkin düzenleme değiştirilerek Karadeniz silahsız ve tarafsız bir hale getirildi. Rusların Eflak-Boğdan üzerinde 1774 yılından beri devam eden himayesine son verildi. Ama Rusya bu yenilgiyi unutmadı. Balkanlarda istediğine ulaşamasa da Karadeniz'deki faaliyetlerine devam etti. 1864'teki Çerkes sürgünüyle stratejik açıdan önemli gördüğü Kafkaslar'da büyük bir drama neden oldu. 21 Mayıs 1864'ten itibaren Çerkes toplulukları Osmanlı İmparatorluğu başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine sürgün edildi. Resmi olmayan rakamlara göre 1,5 milyona yakın Çerkes bir ay içinde sürgüne tabi tutuldu. Yol şartları, salgın hastalıklar, açlık gibi nedenlerden dolayı yaklaşık 500 bin Çerkes de hayatını kaybetti. Ayrıca Grigori Zas gibi Rus generaller Çerkeslerin insan olmadıklarını, bu yüzden de bir kısmının katledilip bir kısmının bilimsel deneylerde kullanılmasını istedi. Yıllar geçti, içinde yaşanılan yüzyıl değişse de Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetleri devam etti. Sovyetler döneminde Stalin'in verdiği emirle büyük sürgün başladı. Binlerce Kırım Tatarı vagonlara doldurularak korkunç şartlarda topraklarından sürüldü. Yolculuk sırasında hayatını kaybedenlerin defnedilmesine bile izin verilmedi ve cansız bedenleri vagonlardan atıldı. Sağ kurtulanlarsa Asya topraklarında Sovyetlerin Gulag sisteminde işçi olarak çalıştırıldı. Tüm bunlar Rusya'nın asırlardır Karadeniz ve Balkanlarda izlediği politikaların yalnızca bir özeti. Peki bunlardan kaçı Vladimir Putin'in söylediği gibi Karadeniz kıyılarındaki halkları Türklerden korumak için atılmış adımlar olabilir? Yorum sizin. Vladimir Putin 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya karşı mücadele alanı olarak kullanıldı.